1942. İkinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle sürerken Nazi işgali altındaki Kiev'de bir grup eski futbolcu hayatta kalabilmek için bir ekmek fırınında çalışıyordu. Ama birkaç hafta sonra çıkacakları tek bir maç onları futbol tarihinin en tartışmalı hikayesinin merkezine yerleştirecekti. Yıllar boyunca bütün dünya aynı şeyi konuştu. Nazileri yendiler ve bunun bedelini canlarıyla ödediler. Peki gerçekten öyle mi oldu? Bugün futbol tarihinin ölüm maçı olarak bilinen FC Start hikayesinin perde arkasını birlikte inceleyeceğiz. Trabzonspor'a hoş geldiniz. Seni aramızda görmek istiyorum. Hadi abone ol. 1941 yılının Eylül ayında Kiev düştü. Şehir, aylar süren çatışmaların ardından Nazi Almanyası'nın kontrolüne geçti. Kiev artık korkunun kendisi olmuştu. Alman askerleri şehrin her yerine yayılmıştı. Gıda azalmış, açlık büyümüş ve şehir hala yaşıyor gibi görünse de aslında sadece hayatta kalmaya çalışıyordu. İşte tam da böyle bir zamanda bir ekmek fırını sahibi olan Joseph Gornik, savaş öncesinde Kiev'in en tanınmış futbolcularından bazılarını işe aldı. Bunlar Dinamo Kiev ve Lokomotiv Kiev'in eski oyuncularıydı. Kaleci Nikolai Turusevic, forvet Ivan Kuzmenko, Alexey Klimenko, Makar Goncharenko. Bir zamanlar tribünlerin adlarını haykırdığı bu insanlar şimdi un taşıyor, hamur yoğuruyor, fırın başında ekmek pişiriyordu. Ama futbol içlerinden hiç çıkmamıştı. Önce sadece boş zamanlarda başladı, sonra düzenli hale geldi. Ve zamanla yeniden bir takım oldular. Takımın adı basitti. FC Start. İşgal yönetimi için futbol bir gösteriydi, bir propaganda aracıydı. Stadyumlar yeniden açılıyor, askeri takımlar yerel ekiplerle karşı karşıya getiriliyordu. Amaç hayatın normalleştiğinin izlenimini vermekti. Ve en önemlisi Alman üstünlüğünü sahada da kanıtlamaktı. FC Start da bu düzenin içine dahil edildi. Muhtemelen kimse onları ciddiye almıyordu. Eski günlerinden geriye hiçbir şey kalmadığını düşünüyordu. Ama bu düşünceler gerçeği yansıtmayacaktı. İlk maç oynandı. FC Start kazandı. Sonra bir maç daha. Bir galibiyet daha. Ve sonra bir tane daha. Kiev'de bir şeyler değişmeye başladı. İnsanlar yeniden stadyuma gitmeye başladı. Ama Almanları izlemek için değil. FC Start'ı görmek için. Çünkü bu takım sadece maç kazanmıyordu. Bir şehrin kırılmış umudunu yeniden ayağa kaldırıyordu. Galibiyetler büyüdükçe tribündeki sessizlik yerine fısıltılara bıraktı. Macar askeri takımları yenildi. Roman ekipleri mağlup edildi. Skorlar büyüdükçe bir düşünce de büyüyordu. Belki de Almanlar yenilmez değildi. Bu cümle bile işgal yönetimi için tehlikeliydi. Çünkü propaganda mutlak üstünlük üzerine kuruluydu. Ve o üstünlük sahada yavaş yavaş kayboluyordu. Sonra Flakelf geldi. Alman Hava Kuvvetleri'nin takımı. İlk karşılaşma oynandı ve sonuç kimsenin beklemediği kadar ağırdı. FC Start 5, Flakelf 1. Bu sadece bir yenilgi değil, Nazi propagandasına vurulan en ağır darbeydi. Kabul edilemezdi. 3 gün sonra yeni bir maç ayarlandı. 9 Ağustos 1942. Zenit Stadı. Ancak o gün sahaya çıkacak olanlar, bu maçın sadece bir 90 dakikadan ibaret olmadığını, sonlarının neye varacağını henüz bilmiyorlardı. Soyunma odasının kapısı çalındığında her şey için çok geç olabilirdi. Kiev'in üzerinde savaşın gölgesi hala en ağır tonuyla hissediliyordu. Ama o gün yüzlerce insan tribünde yerini almıştı. Karşılaşmanın adı görünüşte sıradandı. FC Start ile Flakelf. Ancak yıllar sonra bu 90 dakika futbol tarihinin en çok tartışılan, en karanlık karşılaşmalarından biri olarak anılacaktı. Almanlar için bu maç birkaç gün önce yaşanan 5-1'lik hezimetin telafisiydi. Rövanş için sahaya sürülen Flakelf kadrosu çok daha güçlüydü ve artık amaç sadece futbol oynamak değil, kaybedilen Aryan üstünlüğünün prestijini geri almaktı. Maç öncesi soyunma odasında yaşananlar ise tarihin gri tonlarında kayboluyordu. Aktarılanlara göre Gestapo görevlileri soyunma odasına girerek oyuncular üzerinde baskı kurmuş
maçın kaybedilmesinin kesin olduğunu ima etmişti. Ancak bu tehditlerin ayrıntıları günümüzde kesin olarak doğrulanabilmiş değil. Buna rağmen futbolcular sahaya çıktı, bir tarafta işgal ordusunun kudretli temsilcileri, diğer tarafta ise fırın ocaklarının başından sıyrılıp gelen aç ve yorgun adamlar duruyordu. İlk düdükle birlikte maç bir güç savaşına dönüştü. Anlatılanlara göre hakem kararları Alman ekibini açıkça kayırıyor, sert fauller ve hırpalayıcı müdahaleler peş peşe geliyordu. FC Start oyuncuları sık sık yerde kalıyor, her dakika biraz daha hırpalanıyorlardı. Fakat geri adım atmadılar. Her topa cansiperane müdafaa ile sarıldılar. Dakikalar ilerledikçe skorboard değişti ve karşılıklı goller yağmur gibi yağıyordu. Son düdük çaldığında Zenit stadında dev bir sessizlik vardı. FC Start 5, Philadelphia 3. Zafer bir kez daha fırıncılarındı. Ancak bu galibiyetin ardından yaşananlar, gerçek ile söylentiler birbirine karışmıştı. Kimileri Alman komutanlarının Türklere binerek stadı terk ettiğini, kimileri ise bu 90 dakikanın oyuncuların kaderini mühürlediğini savundu. Kesin olarak bilinen tek gerçek şuydu: maç bitmişti ama FC Start'ın hikayesi henüz bitmemişti. Birkaç gün sonra Gestapo harekete geçecek, oyuncular tek tek gözaltına alınacaktı ve geride yıllarca kapanmayacak o büyük soru kalacaktı. Acaba gerçekten Nazileri yendikleri için mi öldürüldüler? Yoksa bu, savaşın karanlığında Sovyet propagandasına hizmet eden bir efsaneden mi ibaretti? Maç bittiğinde Zenit stadını kaplayan o ağır sessizlik aslında yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Gestapo, Kiev sokaklarında sessizce harekete geçti. FC Start'ın futbolcularını tek tek gözaltına aldı. Bir zamanlar fırın ocaklarının başında hayatta kalmaya çalışan o eller bu kez kelepçelerle tanışmıştı. Oyuncular korkunç şöhretleriyle bilinen Sirets toplama kampına gönderildi. İşte efsanenin doğduğu, tarihin ise ikiye bölündüğü yer tam olarak burasıydı. Onlarca yıl boyunca Sovyet propagandası ve popüler kültür bu trajik sonu tek bir nedene bağladı. Nazileri futbol sahasında rezil ettikleri için maç biter bitmez sahada, üstelik üzerlerindeki formayla kurşuna dizilmişlerdi. Sinema filmlerine, kitaplara ve nesilden nesile aktarılan hikayelere ilham veren bu sahne, izleyen herkesin kanını donduran kusursuz bir kahramanlık destanıydı. Formasının rengini kanıyla sulayan fedakar futbolcuların miti tüm dünyaya böyle yayıldı. Ancak arşivler açıldığında ve modern tarihçiler gerçeğin peşine düştüğünde tablonun aslında o kadar da Hollywoodvari olmadığını görüldü. Günümüz araştırmaları oyuncuların maçın hemen ardından sahada infaz edilmediğini, hatta günlerce başka maçlara çıkmaya devam ettiklerini ortaya koyuyor. Tutuklanmalarının ardındaki gerçek neden ise bir futbol maçından çok daha karmaşıktı. Dinamo Kiev geçmişlerini, gizli polis bağlantılarını, olası direniş faaliyetlerini ya da işgal altındaki şehirde göze batmalarıydı. Hangi sebep gerçekti? Maçın intikamı mı, yoksa savaşın soğuk ve acımasız siyasi hesaplaşmaları mı? Kesin olarak bilinen ve asla değiştirilemeyen tek bir acı gerçek vardı. O tutuklanan adamların birçoğu Sirets kampından bir daha sağ çıkamadı. Kaleci Turusevic ve bazı takım arkadaşları kampta hayatını kaybetti. Kimi kaynaklar onların hala kırmızı formalı direniş ruhuyla vurulduğunu söylerken, kimileri kamptaki açlık, hastalık ve işkencelerin onları hayattan kopardığını fısıldıyordu. Tarih masası hangi versiyonu doğru kabul ederse etsin, gerçeğin değiştiremeyeceği tek bir ana tema kalmıştı. O gün o sahada ter dökenler sadece birer futbolcu değildi. Onlar en karanlık çağda bile insanlık onurunun, korkuya boyun eğmeyen bir ruhun ve zulme karşı atılan en sert çalımın simgesiydiler. Bu hikaye aradan 10 yıllar geçse de stadyumların ışıkları söndüğünde hala fısıldamaya devam ediyor. Bazı maçlar vardır ki düdük çalsa bile hayat boyu bitmez. Eğer bu hikaye içinizdeki o inanılmaz direnişçiyi uyandırdıysa, emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve yeni belgeselleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Drampion Sports'tan şimdilik bu kadar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.